Merhabalar Yükselli Örgülere, hoş geldiniz. Bu videoda örgüye yeni başlayanlar için hem çok kolay hem çok şık bir çanta çalışması yapacağız. Başlangıç noktasından, yani şurası taban, şuradaki başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar sadece sık iğnelerle çalışacağız. Son sırada hemen her çantaya uyguladığımız ters trabzanla bitirdim. Ufak tefek teknik detayları var. Bunlara dikkat edersek ortaya gayet güzel bir çanta çıkıyor. Hiçbir deseni yok. Sadece sık iğnelerden oluşuyor. Dümdüz örülüyor. Özellikle yeni başlayanlar için ideal bir model olacağını düşünüyorum. Şöyle kağıt ip kullandım. Kağıt iplere dikkat ederseniz belki renginden ötürü bilmiyorum. Bazıları daha ince, bazıları daha kalın oluyor. Bu ince olanlar 3 milim tığla çok güzel örülüyor. Fakat bu şekilde daha kalın olanlar 3,5 ya da 4 milim tığ gerektiriyor. Siz de elinizin gevşekliğine, sıkılığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Çok sıkı bir doku olmasın. Hani gevşek yakışıyor gerçi kağıt ipte. Gene de siz bunu ayarlayabilirsiniz. Yani normalde 3,5-4, özellikle böyle kalınlıkta 4 milim çok daha iyi oluyor. Bu şekilde çok sık dokulu bir çanta örecekseniz bu sık dokulu örgüye 4 milim sık iğne için iyi oluyor. Siz de kendi elinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Kullandığım İp miktarı 360 gram. 4 milim tığ kullandım. Şöyle ilmek belirleyici iğnelere gerek olacak. Şuradan başlangıç noktasından tabanı örmeye başlayalım. Ölçü de vereyim hemen başlangıçta. Siz de bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 10,5 santim. Şuradan itibaren 34,5 santim. 10,5'a 34,5. Şöyle de ölçelim. ...44,5 santim. Şuradan itibaren yüksekliğini de alalım. ...33 santim. Bunu istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar yükseklikte, ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız başlangıç ilmeğinde bunu belirteceksiniz. Burada nasıl başlıyorsanız öyle ilerleyecek çünkü. Daha geniş bir taban, daha uzun bir taban istiyorsanız ilmek sayısını arttırabilirsiniz ki aynı ölçülerle çalışsanız bile mutlaka elinizin gevşekliği, sıkılığı bunun ölçüsünü gene değiştirecektir. Deneyerek zaten bulabilirsiniz. Şimdi gene şöyle açık renk bir ipte çalışayım ki daha görünür olsun. Burada ben ilmek sayısını 33 zincir çektim. 32 tane sık iğne ördüm. Daha ufak bir çalışma yapalım. Yani 32 sık iğne ördükten sonra arttırarak, köşelerden arttırarak devam ettim. Burada bir miktar zincir çekelim. Çok basit bir model olduğu için burada ufak tefek dediğim o teknik ayrıntıları göstereceğim. Şimdi örgüyü çeviriyoruz. Şuradaki kesik kesik şeritler var, ipler var. Örgünün tam arkasında buralara batarak öreceğiz. Hemen yanındaki, yani burada 33 tane zincir çektim ve 32. zincirin hemen ipini alıyorum. Bir sık iğne.
şekilde örmemizin amacı sırayı tamamlayıp döndüğümüzde gene aynı ilmeklere batacağız. Bu şekilde örersek burası, şu kısım böyle sıkı duruyor. Diğer şekilde yani şöyle batarak örersek şurası mutlaka biraz açık gözüküyor ve bu da güzel durmuyor. Ama bu şekilde çalışmak her zaman güzel sonuç veriyor gördüğünüz gibi. Arkadaki kesik kesik duran şöyle zaten nereye batacağımız çok belli. Buralara batarak devam ediyoruz. Bu pamuk bir ip olduğu için bölünebiliyor katları. Biraz zorluyor. Kağıt ipte daha kolay örebilirsiniz. Son zincirin içine de bir sık iğne. Şimdi buraya bir belirleyici takalım. Bu yeni başlayanlar için önemli oluyor. Sonra 2 tane daha örüyoruz. Yani aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi üçüncüsünün üzerine de bir iğne takalım. Bunlar bizim artış noktalarımız. İlk sık iğne, 2, 3. Bunları kullanarak çok daha kolay örgüler örebiliyoruz. Yeni başlayanlar için gerçekten kurtarıcı oluyor. Şimdi sırayla her sık iğnenin dibine batarak sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. Yani burada ördüğümüz sık iğnelerin tam karşılığına şöyle dibine batıyoruz. Son ilmeğin içine de yani şuradaki başlangıçtaki sık iğnenin içine de bir tane sık iğne ördük. Yani bu noktada burada ve burada 2 tane sık iğne var. Bir tane daha örüp burayı da 3'e tamamlayacağız. Fakat şurada başlangıçtaki sık iğneyi saymıyorum. 3 tane sık iğne öreceğim tekrardan. Şöyle ilkine iğnemizi takalım. Sonra ikinciyi örelim. Buradakini saymıyoruz. Tekrar aynı ilmeğe ve aynı sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne örüyoruz. İçeride kaldı. İlk sık iğne içeride kaldı. Onun yerine bir tane örüyoruz. Yani 3 tane sık iğnenin üzerine şöyle üçüncüye bir iğne takalım. Görüldüğü gibi 3 tane sık iğnenin şöyle birincisinde ve üçüncüsünde iğne var. Arada bir tane sık iğne var. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi burada bir sıra bitti. İkinci sıraya başlayacağız ama sıra başlangıcı ya da sıra sonu yok. Vayu deseni örerken, vayu çalışırken nasıl örüyorsak, bunu vayu çalışanlar, vayu örgü öğrenenler bilir. Döne döne çalışacağız. Hiç ek yeri, başlangıç yeri yok örgüde. Şimdi ikinci tur örgüye, sıraya başlıyoruz. Burası da bizim bitiş ve başlangıç noktası ama ek yeri değil. Dümdüz örüyoruz. Burası önemli. Şurayı izlemek gerekiyor bitişe kadar. Devam ediyorum.
Burada ilk arttırma ilmeği içindeyiz. Hemen bunu çıkaralım. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1, iğnemizi ikinciye takacağız tabii ki. Şöyle ortadaki ilmeğin üzerinden arttırma yapacağız. 3 tane başlangıçtaki sık iğnenin bir tanesine 3 tane sık iğne ördük. Üçüncüsüne iğne takıyorum. İkincisine iğne takıyorum ortadakine. Bir tane daha örüyorum. 3 tane. Şu aradaki sık iğneyi de örüyorum. Sonra buradaki arttırma ilmeğimize de 3 tane sık iğne. 1, 2, hemen ikincinin üzerine, yani ortadaki sık iğnenin üzerine işaretimizi alıyoruz. Bir tane daha örüyorum. 3. Şimdi işaretli iğnelerin arasında 1, 2, 3 tane ilmek oldu. Bu pamuk iple çalışmak biraz zor oluyor. Şimdi diğer tarafa geliyoruz. Gene işaretli noktada şöyle alalım iğnemizi. Buraya 1, 2, 2'nin üzerine hemen iğnemizi takalım ve 3'e tamamlayalım. Sonra aradaki bir taneyi örelim. Sonra diğerine 3 tane, 1, 2 iğnemizi takalım. Bunları yaparken biraz zaman alacak ama örgünün muntazam olması açısından, belirleyici olması açısından bayağı işimize yarayacak. Şimdi burası hiç ekleme yapmıyoruz ama sadece belirgin başladığımız ve bittiği yer belli olması açısından şöyle bir iğne takalım, yerimiz belli olsun. Herhangi bir birleştirme, tekrar başlama yapmıyoruz. Devam ediyorum. Şimdi gene işaretli olan ilmeğin içine 1, 2, hemen üzerine iğneyi takalım. 3. Aradaki 3 tane sık iğnenin üzerinde örüyoruz. Bir, 2, hemen üzerine bir iğne. Üçüncüyü de örüyoruz. Sıraya devam edelim. Üçü tamamlıyorum. Aradaki 3 tane sık iğne,
3 tane örüyorum. Aradaki sık iğnenin üzerine takıyorum. Şimdi dolaştı. Gene başlangıç noktasına geldik. Tekrar söyleyeyim. Herhangi bir sırayı ekleme, sıraya tekrar başlama yapmıyoruz. Aynı. Nasıl ördüysek diğer tarafları burayı da öyle örerek geçiyoruz. Burada bir tane sık iğne. Tabi buradaki ilmek sayısı artacak. Kaç sıra örüyorsak o kadar uzaklaşacak buradan iğne. Şöyle takalım başlangıcı ve örmeye devam ediyoruz. Burada iğne 2 iğne arasında 1 2 3 4 5 tane sık iğne oldu. Bir sıra daha ördüm. Şurası tam orta nokta çizgi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Gene köşelerde orta ilmeklerin sık iğnelerin üzerine arttırmaları yaptım. Bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 tane var. 2 iğne arasında bu şekilde artarak devam edecek. Sıranın tamamlandığı noktada şimdi bakın 2 tane sık iğne ve üçüncüyü örüyoruz. Buradaki mesafede artıyor. O başlangıç noktası şurada. Bakın şurası. Şurada kalıyor her zaman. Burası uzayacak tabii ki. Genişleyecek taban. Genişledikçe şuradaki mesafede açılacak ve hep şu hizada kalacak. Şimdi sanırım yeterli olmuştur. Ben 8 sıra ördüm. Yani 4 sıra daha örerek şu şekilde bir taban ortaya çıktı. Siz de istediğiniz genişlikte, istediğiniz yükseklikte tabanı örebilirsiniz. Belki büyük plaj çantası yapmak istiyorsunuzdur. Gene aynı bu tarzda arttırarak sıraları çalışabilirsiniz. 11, 12 santim, 13 santim genişliğinde tabanlar yapabilirsiniz. Burada şu iğneleri çıkaralım. Burada şu siyah iğnenin olduğu noktaya şimdi bir ip bağlayarak örmeye devam edeceğiz. Her sıra geldiğinde burada iple çalışalım. Bu belki kayıp düşebilir. Yeni başlayanlar için sıkıntı yaratabilir. Hemen şuraya bir ip takalım. Şuraya bir tane ip sıkılaştıralım. Şöyle herhangi bir noktadan bağlayabilirsiniz de fark etmez. Şöyle bağlayalım ya da. Şu andaki duruşu burada olacak ipin. Yani şu iğnenin üzerinde. İğneyi çıkaralım. Bu şekilde çalışmak daha kolay olacak. İpin olduğu nokta bizim sıranın bittiği, diğer sıranın başladığı nokta. Devam ediyorum örmeye. Düz. Artık herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Bütün sık iğnelerin üzerine sadece sık iğne örüyoruz arttırmadan. Tabi istediğiniz genişliğe, istediğiniz uzunluğa geldikten sonra. Ben dediğim gibi 8 sıra ördüm. 8 sıra sonra sadece her sık iğnenin üzerine bir sık iğne örerek devam ettim. Üç tane battığımız şu arttırma yerlerine de
her birine bir kere batarak sırayı geçiyoruz. Şimdi ip bağladığım yere geldim. Yani sıra başlangıcı ve burada sıra sonlandı. Ama tabii ki dediğim gibi hiç ek yeri olmadığı için buradaki ipi şöyle örelim ve şöyle alalım. Şuradan da alabiliriz. Hiç önemli değil. Burada birebir aynı ilmeğin üzerinde kalması gerekmiyor zaten. Şuradaki başlangıç ve bitiş sırasının yerini bilmemiz gerekiyor. Burada bakın artış noktaları var. Şöyle artış noktaları var. Artış noktasının bittiği yerde artık çantanın yan duvarları örülüyor. Buna başlarken hangi sırada, yani çantanın hangi tarafında sıra bitiyor ve diğer sıra başlıyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Şuradaki şöyle zaten anlayabiliyoruz. Bu ipi burada da bırakabilirsiniz. Yani şunu bağladık, bir sıra ördük, arkaya aldık ipi. Artık bu burada kalabilir. Çünkü şurası zaten işaretlenmiş oldu. Şu noktadan sonra son sırayı ördüğümüzde bitirdiğimiz noktayı bilmemiz gerekiyor. Dönerek ördüğümüz için bu hizayı, bu işareti almazsak bir tarafı daha fazla örmüş olabiliriz. Bir eşitsizlik olabilir kenarları örerken. O yüzden bu işareti alıyoruz. Bundan sonra bu ipi hiç kullanmanız gerekmeyebilir. Önemli olan yerini belirlemek. Sıranın nerede bittiği, nerede başladığı yeri belirlememiz için bu yeterlidir bence. Artık hiç dokunmayabilirsiniz bu ipe. Böyle kalabilir. Şimdi aynen devam ediyoruz. Bütün çantayı bitirene kadar sık iğnelerle devam ediyoruz. İstediğiniz yüksekliğe gelene kadar devam ediyoruz. Birkaç sıra ördüm. Burada kuş gözü taktırdım. Eğer etrafınızda bunu yapabilenler varsa güzel bir detay katıyor çantaya. Tabii hepsine olması gerekmiyor. Arada bir böyle çantada çalışabilirsiniz. Şuradaki boşlukları bunun genişliğine göre şöyle çalışıyoruz. Burada ne kadar bırakacaksanız ben 8 ilmek bıraktım. Şöyle 8 ilmek buradan, 8 ilmek buradan. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. 1, 2, 3. Büyük bir kuş gözü olduğu için ben 3 zincir çektim. 1, 2, 3 tane atladım. Ve böyle bir boşluk oluşturdum. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu tarafa da burada olduğu gibi boşluk çalışarak bu tarafta da aynı şekilde kaç tane ilmek bırakıyorsak burada aynı şekilde burada da bırakarak boşluklarımızı örüyoruz. Sonrasında ki sırada boşluk bıraktığımız zincirlere, yani 3 tane zincir çekmiştik. 3 tane sık iğne örüyoruz. Hatta zincirlerin içine batarak örersek iyi olur. Karşılıklı açacağınız delikler tam birbirine örtüşmesi gerekiyor. Yani şuradaki ilmek sayısı diğerinin yanındaki ilmek sayısıyla aynı olması gerekiyor. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Her zincirin içine batarak oraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Zımbanın, yani kuş gözünün ne kadar büyük olduğuna göre, ona göre zincir çekeceksiniz. Yani boşluk bırakacaksınız. Küçük bir kuş gözü de zaten büyük bir çantaya yakışmaz. En az gene
3 zincir boşluk bırakmanız gerekiyor. Mutlaka yaptırmanız gerekmiyor tabii ki. Farklı çanta saplarıyla değerlendirebilirsiniz. Önemli olan şuradaki formu beğendiyseniz bu çantayı örmek, farklı çanta saplarıyla da tamamlamak. Gene 2-3 zincirin üzerine her birine bir tane sık iğne örüyorum ve boşluğu oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şöyle karşılıklı gelmesi gerekiyor. Evet, bu üstündeki sık iğneyi de tamamladıktan sonra burada sıranın başlangıcı ve bitişi zaten işareti aldık. O yüzden bu işaret doğrultusunda hareket ediyoruz. Buraya geldik, yani buraya gelmiş olmamız sırayı tamamlamış olmamız anlamına geliyor. Son şuradaki ters sık iğneyi örelim. Herkes başka türlü örebilir ama ben önce yanındaki ilmeğe şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şurayı hafif bir sıfırlıyorum. Hemen ilk ilmekten başlamıyorum. Böyle ilmek kaydırarak bir tane sırayı şöyle gördüğünüz gibi sıfırlıyorum. Sonrasında şu hemen yanındaki, dibindeki ilmeği alıyorum, tamamlıyorum. Tekrar şöyle ilmeği alıyorum, tamamlıyorum. Ters yönde ilerliyoruz. Böyle değil, bu tarafa doğru ilerliyoruz. Her sık iğnenin içine bir sık iğne ama ters örüyoruz sadece. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu böyle hasır çantalarda, kalın pamuklu iplerde de güzel oluyor. Farklı çalışma da yapabilirsiniz. Şöyle bakın, ilmeği normal örerkenki gibi şöyle alıyoruz. İpi alıp sık iğneyi tamamlıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi gayet şık, güzel bir görüntüsü oluyor. Burada güzel bir de astar diktirdim. Şöyle cepleri olan, kumaşı da çok güzel. Özellikle seçtik. Bunu içine dikerek, ağız kısmından dikerek oturtacağız. Ama onun öncesinde taban kısmına şöyle bir sertlik verecek. Her zaman kullandığım, bütün çantalarda kullandığım kanvas, plastik kanvas kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi şöyle plastik kanvaslar var. Hangi rengi kullanmak istiyorsanız, ördüğünüz çantaya hangi renk daha uygunsa bu kanvas parçalardan taban ebatı kadar parça keseceğiz. Tam taban ölçüsü kadar parça kestim. Şöyle çevirelim çantayı. Bunu örerken yaparsanız daha kolay olur. Tabanı ördünüz. Hemen parçayı kesin, takın. Şöyle şuraya monte edeceğiz. Fakat şu köşelerinden biraz almak istiyorum. Çok hafif şöyle 2 kutucuk kadar sivriliğine kaybettirelim biraz. Yeterli. Şimdi buraya tam kenarından, yani zaten görürsünüz şuradaki artış noktası bittiği yerde hemen
Buraya iğneliyoruz, karşılığına iğneliyoruz, buralara iğneliyoruz ve birkaç yerinden tutturmak yeterli olur. Gene kendi ipini kullanırsanız daha iyi. Köşelerden iğneledim. Bu önce şuradan belirleyeceksiniz. Şuradan iğne alacaksınız. Arttırma yerlerinin bittiği, sık iğnelerin artık döne döne ördüğümüz sık iğnelerin başladığı noktadan işaretleri alıyoruz. Bakın hatta şöyle şuradan tığ şuraya geçiriyorum tam noktasından. Buradan işaretledim. 4 tane iğneyle işaretledikten sonra şu yanlardan da işaretledim. Şöyle kendi ipiyle bakın çok geniş aralıklarla parçayı çantanın tabanına oturttum. Şimdi burada ipi keselim ve içinde pis bir görüntü olmaması için buradan aralardan yürüterek kaybedeceğiz. Artık astarı dikebiliriz. Hemen çantanın formu ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi çok fark ettiriyor çantada. Bu plastik kanvası taktığınızda gerçekten çanta şekline kavuşuyor. Şimdi astarımızı da hemen dikelim. Şöyle içine oturtalım önce. Tam şöyle yanlar ortalıyoruz. Bakın zaten dikiş yerini şöyle tam ortasından şöyle buraya getiriyoruz. Karşılıklı. Zımbanın altında kalacak şekilde. Şurada. Bu şekilde iğneleyelim. Zımbanın altında kalacak şekilde güzel iğne iplikle sonradan dikiyoruz. Şöyle ince dikişlerle önce bir sıra diktim, yani bir tur diktim. Sonra daha sağlam olması için şimdi ikinci kere geçiyorum üzerlerinden. Daha sağlam olması için. Ufak ufak dikişlerle, çok belli etmeden dikildiğini, çok iz bırakmadan biraz yorucu olabilir ama sonuçta çok kaliteli olması için bu detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Dikerken mutlaka çok yakın olması gerekiyor rengi ipin. Bunlara da dikkat edeceğiz tabii ki. Şimdi iğneleri alalım. Astarın dikiş yerlerini, çantanın şu yan ortalarını önce denk getiriyoruz, iğneliyoruz. Sonrasında diğer taraflarını iğneliyoruz. Sonra gösterdiğim gibi minik minik dikiyoruz. İçi bayağı geniş, çok kullanışlı ve de çok şık bir çanta olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir çanta sapı aldım fakat
şuradaki şu iki halkayı da birlikte geçirmem gerekiyor. Fakat bu biraz küçük geldi. Biraz daha büyüğünü aradım. Şimdilik bulamadım ama daha büyük bir çanta ucu bulursam, yani papağan deniyor galiba. Daha büyüğünü bulursam alacağım. Şimdilik bunu kullanacağım. Bunu da buraya sığdırabilmek için şöyle yay halkalardan aldım. Şöyle ikisine birden takıyoruz. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde manyetik çıt çıt dikiyoruz. Şöyle iki tarafa da geçirdikten sonra dediğim gibi daha büyüğünü, daha genişini bulana kadar bu şekilde kullanacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene beğendiğiniz, emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.